16 büyük Türk devleti arasında yer alan ve bence diğerlerine göre daha ilgi çekici olan Hazar Kağanlığı, Türk tarihinde Museviliği resmi din olarak benimseyen ilk ve tek devletti. İslamiyet öncesi pek çok Türk devleti gök tanrı inancına sahipken Hazar Kağanlığı Museviliği benimsemişti. Haliyle bu durum onları diğer Türk devletlerinden ayıran en büyük unsurdu. 7. ve 10. yüzyıllar arasında Kafkaslar'da hüküm süren Hazarlar günümüze kadar ulaşamamış olsa da aslında bu bölgede Yahudi Türkler hala varlıklarını sürdürüyor. İşte bu toplumu daha yakından tanımak istediğim için Azerbaycan topraklarına seyahat etsem de ne yazık ki Kuba'yı ziyaret etme fırsatı bulamadım. Çünkü hem Nahçıvan hem de Bakü gezimde uçağımızın kaçmasından tutun da otel rezervasyonlarımıza kadar birçok sorunla karşılaştım. Fakat Kuba'yı ziyaret edemememe rağmen yine de bu konu hakkında video çekmem için çok fazla mesaj aldım. Dolayısıyla bu videoyu orada yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimin destekleriyle hazırladığımı söylemem gerekiyor. Videoyu beğenip 100.000 yolunda kanala abone olduysan tarihi yolculuk yapabiliriz. Orta Çağ boyunca Kuba çeşitli Türk boylarının ve kabilelerin yaşadığı bir bölgeydi. 18. yüzyılda Kuba Hanlığı'nın kurulmasıyla birlikte bu coğrafya siyasi ve ekonomik açıdan önem kazanmış olsa da bu devletin varlığı uzun sürmedi. Ancak coğrafya hala önemini koruyor. Çünkü Azerbaycan toprakları içerisinde kalan Kuba'da günümüzde Yahudi Türkler yaşıyor. Musevi Türkler deyince de akla ilk gelen şey elbette Hazar Kağanlığı oluyor. Hazar Kağanlığı yaklaşık 400 yıl boyunca Karadeniz'in kuzeyinde ve Hazar Denizi'nin batısında geniş bir bölgeyi kontrol eden güçlü bir devletti. İlk liderleri arasında yer alan Hazar Kağanı'nın Göktürk Hanedanı'ndan geldiği düşünülüyor. Başlangıçta gök tanrı inancına sahip olsalar da sonrasında Museviliği benimsediler. Bu durum aslında bize bölgedeki Yahudi Türklerin kökenleri hakkında önemli ipuçları sunuyor. Ancak tüm bunlara kesin kanıt demek de fazlasıyla ukalalık olur. Açıkça söylemek gerekirse buna dair kesin bir şey söyleyemem. Fakat 8. yüzyılın ortalarında Hazar İmparatorluğu'nun yöneticilerinin Yahudiliği resmi din olarak kabul ettiğini biliyoruz. Kimilerine göre bu değişimin sebebi siyasi ve ticari nedenlerdi. Çünkü Hazarlar Bizans İmparatorluğu ve Abbas Halefeliği arasında tampon bir devlet olarak varlığını sürdürüyordu. Bu düşünceye göre iki büyük güç arasında tarafsız kalabilmek ve her iki tarafla da ticari ve diplomatik ilişkilerini dengede tutabilmek için Yahudiliği seçmiş olabilirler. Fakat şunu da söylemek gerekiyor ki Hazar İmparatorluğu'nun yöneticileri Yahudiliği resmi din olarak kabul etmiş olmasına rağmen bu durum tüm halkın Museviliği benimsediği anlamına gelmiyor. Çünkü Hazarlar oldukça geniş sınırlara sahipti. En güçlü oldukları dönemde yaklaşık 3 milyon kilometrekare yüz ölçümüne sahiplerdi. Bu da ortalama olarak 3 tane Türkiye büyüklüğüne tekabül ediyor. Dolayısıyla imparatorluğun farklı bölgelerinde yaşayan farklı etnik gruplar ve dinlerde bulunuyordu. Hristiyanlar, Müslümanlar ve pagan inançlarına sahip olanlar Hazar topraklarında bir arada yaşıyorlardı diyebilirim. Dolayısıyla Hazarlar bu çok kültürlü yapıyı yönetmekte başarılı oldular ve farklı grupların bir arada barış içerisinde yaşamasını sağladılar. Fakat 10. yüzyılın sonuna gelindiğinde Hazar İmparatorluğu, Kiev Rusları ve diğer düşmanların baskıları sonucunda zayıflamaya başladı. Bu dönemde Rus prensliklerinin Hazar topraklarına saldırıları ve iç karışıklıklar devleti dağılmaya doğru götürdü. Bunlardan en dikkat çekeni ise Kiev Prensi 1. Sviatoslav'ın 965 yılında Hazar topraklarına düzenlediği seferdi. Bu sefer sonucunda Hazarların başkenti İtil düşmüş ve Hazar Kağanlığı dağılmıştır. Dolayısıyla bu seferin Hazar Kağanlığı'nın sonunu getiren en önemli olaylardan biri olduğunu söylemek pek de yanlış sayılmaz. İmparatorluğun çöküşüyle birlikte Hazar Yahudileri çeşitli bölgelere dağıldılar. Böylece farklı topluluklar arasında varlıklarını sürdürmeye devam ettiler. Tüm şartlara rağmen var olmayı başarabilmiş olan bu topluluğun günümüzde Kafkasya'da, özellikle Azerbaycan'da yaşayan Dağ Yahudileri olarak bilinen Yahudi topluluklarına katkıda bulunduğu düşünülüyor. Basitçe söylemek gerekirse Dağ Yahudileri Hazar Türklerinin torunları olarak kabul ediliyor diyebilirim. Dolayısıyla tarih boyunca Türk kültürüyle Yahudi inancını harmanladılar. Pekala, bu insanlar buraya nasıl geldi? Bazı lokal rehberlere göre Dağ Yahudilerinin adı Müslümanlığı yaymak için Azerbaycan topraklarına gelen Araplara kadar uzanıyor. O dönemlerde Arap topraklarında yaşayan Yahudilere Kuba'nın dağlık alanlarında araziler veriliyor ve onlar da bu olaydan sonra hayatlarına burada devam ediyor. Tabi bunlar Yahudilerin bölgeye nasıl geldiğini açıklayan tek kaynak değil. Aynı şekilde İran topraklarından gelenlerin olduğu da varsayılıyor. Elimden geldiğince tüm kaynaklardan bahsetmeye çalıştım. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki Hazar Kağanlığı'nın Yahudiliği resmi din olarak benimsemesi bölgedeki Yahudi nüfusunun artmasına ve Yahudi kültürünün güçlenmesine katkıda bulundu.
Hazarlardan yıllar sonra 18. yüzyılda Kuba Hanlığı kuruldu. Bu dönemde Hazar Türklerinin dışında Avrupa'dan göç etmek zorunda kalan Yahudiler de buraya yerleşti. Böylece burada dini özgürlüklerini koruyarak yaşamlarını sürdürdüler. Fakat 1806 yılında Rus İmparatorluğu'nun Kuba'yı ilhak etmesiyle birlikte bölgedeki Yahudi Türklerin durumu değişmeye başladı. Rus İmparatorluğu'nun baskıcı politikaları Yahudi Türklerinin sosyal ve ekonomik yaşamını olumsuz etkiledi. 20. yüzyılın başlarında Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte Kuba bölgesindeki Yahudi Türkler yeni bir döneme girdi. Aslında böyle deyince olayı dar bir bakış açısına indirgemiş oluruz. Sadece Dağ Yahudileri değil, bölgedeki tüm etnik ve dini gruplar Ruslaştırma politikalarına maruz kalıyordu. Sovyetler Birliği'nin ateist politikalarının dışında da Yahudilere karşı olumsuz tutumları bulunuyordu. Öte yandan Arnavutluk'ta benzer dönemlerde resmi olarak ateist olduğunu açıklamıştı. Arnavutluğa gidip yerinde detaylandırdığım bir önceki videomda bu konuyu detaylıca anlatmıştım. Bu videodan sonra onu da izlemenizi öneririm. Dolayısıyla o zamanlar dünya böylesine ağır baskıcı bir dönemden geçiyordu. Rus İmparatorluğu bölgede Rus Ortodoks Kilisesi'nin etkisini arttırmak amacıyla sinagogları kapatıyor, dini liderleri tutukluyor ve dini eğitimleri yasaklıyordu. Bu yüzden Musevi Türkler dini inançlarını gizlemek zorunda kalıyordu. Tüm bunların dışında Rus yönetimi Dağ Yahudileri üzerinde ekonomik baskılar uygulamış ve onlar için ağır vergiler getirmişti. Haliyle bu vergiler yerel halkın ekonomik durumunu zora soktu ve birçok ailenin geçim sıkıntısı yaşamasına neden oldu. Ayrıca Rus ordusunda zorunlu hizmet gibi uygulamalar da söz konusuydu. Fakat Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Azerbaycan bağımsızlığını kazandı. Bu da bölgedeki Yahudi Türklerin kaderini değiştirdi. Azerbaycan hükümeti Yahudi Türklerin dini ve kültürel özgürlüklerini koruma konusunda adımlar attı. Kırmızı Kasaba olarak bilinen bu yer, Amerika ve İsrail dışında dünyada en çok Yahudinin yaşamış olduğu yer olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bugün Kuba'da yaşayan Yahudi Türkler kendi kültürlerini ve dini inançlarını özgürce yaşayabiliyor. Mesela Yahudi Türklerinin dili Curi olarak biliniyor. Bu dil için İbranice ve Farsça kelimelerle zenginleştirilmiş bir Türk lehçesidir diyebilirim. Ayrıca Dağ Yahudileri çocuklarına Curi ve İbranice eğitim veren okullara göndermeye özen gösteriyor. Çocuklar genellikle devlet okullarına gidiyor ve burada Azerbaycan müfredatına göre eğitim görüyorlar. Bunun yanı sıra Yahudi dinine ve kültürüne yönelik özel dersler de söz konusu. İbrani dili ve Yahudi tarihi eğitimlerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Dolayısıyla Kuba'yı ziyaret ettiğinizde kentte birçok sinagog göreceksiniz. Çünkü Musevi Türkler Yahudiliğin geleneksel ibadetlerini ve bayramlarını titizlikle yerine getiriyor. Şabat ve diğer Yahudi bayramları bu topluluk için büyük öneme sahip ve geniş katılımlı dini törenlerle kutlanıyor. Öte yandan köyde yaşayan Yahudilerin önemli bir çoğunluğu zaman içinde İsrail'e göç ettiği için bu durum kasabanın demografik yapısını etkilemiş. Doğruyu söylemek gerekirse yaz günleri hariç bu şehirde pek de aktif bir yaşam yok. Bu yüzden sokaklar genellikle boş. Öte yandan burada yaşayan insanlar kendileri için İbrahim peygamberin soyundan gelen Türkler olduklarını söylüyorlar. Kaldı ki Hazreti İbrahim'in Arap değil Türk olduğunu söyleyen tarihçiler de var. Ancak ben bu konuda konuşacak kadar uzmanlığa ve bilgiye sahip değilim. Velhasıl her ne kadar yerinde gidip göremesem ve bu yüzden içimde bir burukluk taşısam da sizlere Azerbaycan'daki Yahudi Türklerin tarihini ve günlük yaşamlarını anlatmaya çalıştım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda lütfen belirtin. Umarım bu video sizlere yeni bilgiler kazandırmış ve ilginizi çekmiştir. Videoyu izleyenlerin önemli bir çoğunluğu kanala abone olmayan izleyiciler. Bu yüzden kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.